Ruhun yoluna hoş geldiniz. Bu hikaye, bir insanın karanlıktan çıkışı, yaralarından öğrenişi ve hakikati bulma yolculuğunun hikayesidir. Jeffrey'in hikayesi, Amerika'nın sessiz bir kasabasında, sevgi ve kaosun bir arada yaşadığı bir evde başladı. Annesi, şefkatin ve sevginin timsalidir. Bir hemşire olarak ölümün eşiğindeki hastalara umudu taşır, onların yüreklerine dokunurdu. Ancak bu şefkat dolu kadının şahsiyetini gölgeleyen biri vardı. Jeffrey'in babası. Babalar genelde çocuklarının kahramanıdır. Ama Jeffrey için bu rol babasının yarattığı şiddet ve kaosla paramparça olmuştu. Babası alkolikti. Öfkesi evin duvarlarına kazınmıştı. Her gece bir kabus gibi tekrar eden şiddet nöbetlerinde Jeffrey korkuyla yatağına saklanırdı. Ama Jeffrey'i en çok yaralayan babasının annesine olan zalimce tutumuydu. Bir çocuk sevdiği birinin acı çektiğini görmek zorunda kalmamalıydı. Ama o her gece annesini koruyamamanın verdiği derin bir çaresizlik hissiyle uyuyordu. Bu şiddet Jeffrey'in yüreğinde bir şeyleri sonsuza dek kırdı. Jeffrey, bu kaotik dünyada Tanrı'nın varlığını sorgulamaya başladı. Eğer Tanrı varsa neden böylesine iyi bir kadını bu kadar acıyla sınavdan geçiriyor diye düşünüyordu. Neden kendi çocukluğu karanlık ve korkuyla doluydu? Ve neden dünyada bunca adaletsizlik ve acı vardı? İnsanlar günaha ve kötülüğe bu kadar eğilimliyken Tanrı neden insanı yaratmıştı? Bizi günah işlemeyen varlıklar olarak yaratsaydı, o zaman hep cennette kalabilirdik. Jeffrey, 17 yaşında ateist oldu ve 28 yaşında hayatını değiştiren o güne kadar bir yaratıcıya inanmadan yaşadı. Bu dönemde ara sıra gördüğü bir rüya vardı. Bu rüyada hiçbir eşya olmayan bir odada sadece erkekler vardı ve dizlerinin üzerinde oturuyorlar. Hepsi birden başlarını eğerek yere koyuyorlar ve o an dünyadaki her şey susuyordu. En önde ise siyah beyaz uzun elbise giymiş bir adam. Ancak kendisi bu rüya üzerinde hiç düşünmedi. Veya bu rüya onu bir arayışa sürüklemedi. 28 yaşındaydı. Matematik profesörü olmuştu. Bir gün üniversitedeki odasında masasına bırakılmış bir kitap buldu. Kur'an'ın İngilizce tercümesi. Öğrencilerinden birinin kendisine şaka yaptığını düşündü ama kitabı alarak evine götürdü. Evine yeni taşınmıştı ve kargoya verdiği kitapları henüz yeni evine ulaşmamıştı. Bir gece okuyacak bir şey bulamadığından istemeyerek de olsa sayfaları açtı. O an hayatını değiştirecek bir yolculuk başlamıştı. Bakara suresinin 30. ayetine geldiğinde durdu. Meleklerin Allah'a sorduğu o soru, Jeffrey'in zihninde yıllardır yankılanan soruydu. Melekler dedi ki, orada bozgunculuk yapacak ve kan dökecek birini mi yaratacaksın? Bu cümle, Jeffrey'i derinden etkiledi. Melekler bile bu soruyu sormuştu. Allah dünyada bir halife olarak insanı yaratacağını söylüyordu. Ama bu çok asil bir görevdi. Burada bir hata olmalıydı. Çünkü onun bildiği insanın dünyaya gönderilmesinin bir ceza olduğuydu. Kötülüğe ve günaha bu kadar yatkın olan insan nasıl halife olabilirdi? Bu sorunun cevabını öğrenmek için okumaya devam etti. Okudukça inanç ile arasında ördüğü duvar yavaş yavaş yıkıldı. Ve bu duvar yıkıldıkça Kur'an kendisini daha çok etkiledi. Çünkü aklına gelen her sorunun cevabını birkaç ayet sonra buldu. Okudukça kendisini muhteşem, tanımlanamaz ilahi bir varlığın huzurunda hissetti. Duhan suresini okuduğunda sebebini bilmeden 20 dakika boyunca ağladı. Kitabın tamamını okudu.
Okudukları aklından çıkmıyor, düşünceler onu geceleri uykusuz bırakıyordu. Artık bu konuda birileriyle konuşması gerekiyordu. Üniversitenin karşısındaki mescide gitti, içeriye girdi. Gördüğü ortam tam olarak rüyasındaki gibiydi. Birkaç erkek yerde oturuyordu. İçeriye bir adam girdi. Siyah beyaz uzun bir elbise giymişti. Konuştular ve orada Müslüman oldu. Ona abdesti, namazı ve temel kuralları anlatan kitaplar verdiler ve acele etmemesini, yavaş yavaş öğreneceğini söylediler. Ancak o hemen eve gitti ve abdest aldı, Fatiha'yı ve kısa 2 sureyi ezberledi. Bu çalışmalar birkaç saatini aldı. Nihayet hazır olduğunda yatsı namazını kılmaya karar verdi. Rükuda biraz tedirginlik hissetti çünkü şimdiye kadar hiç kimsenin karşısında eğilmemişti. Secdeye varacağı sırada dona kaldı. Efendisinin önünde başını yere koyan bir köle gibi alnını secdeye koymak ona çok zor gelmişti. Sonunda derin bir nefes aldı, kafasındaki tüm düşünceleri attı ve secdeye vardı. Sonraki rekatlarda secdeler gittikçe kolaylaştı ve nihayet son rekattan sonra selam verip oturdu. Olanları düşündü ve "Allah'ım kibrimden dolayı beni bağışla, uzak bir yerden geldim ve daha önümde gidilecek uzun bir yol var" dedi. O an sanki görünür bir rahmet hissetti ve sonra bu rahmet içine nüfuz ederek kaynamaya başladı ve sebebini bilmeden uzun süre ağladı. Allah'a ve namaza şiddetle muhtaç olduğunu idrak etmişti. Yerinden kalkmadan önce şu duayı yaptı: "Allah'ım, bir daha küfre girmeye cüret edersem beni o küfre girmeden önce öldür ve bu hayattan kurtar. Hata ve eksiksiz yaşamanın çok zor olduğunu biliyorum. Ancak şunu anladım ki bir tek gün dahi olsa sensiz yaşamam, senin varlığını inkar etmem mümkün değildir." Jeffrey Lang, Kur'an'ın ışığında hayatın amacını şu şekilde açıklar: Allah, insanı bu dünyada bir halife olarak yaratmıştır. Hayatımızın amacı, Allah'ın merhametini, adaletini, yardımını, sevgisini ve tüm güzel sıfatlarını dünyada yaymak ve böylece Allah'a olabildiğince yakın olmaktır. Allah, insanı yaratırken ona kendi ruhundan üflemiştir ve bu yüzden Allah'ın rahmeti, adaleti, merhameti gibi sıfatları insanda potansiyel olarak vardır. Bu dünyada merhamet, sevgi, adalet gibi davranışları sergileyebilmek için sınavlardan geçmek, mücadele vermek ve bu halleri yaşayarak anlamak gereklidir. İnsanın farkı, özgür iradesinin olmasıdır ve seçimleri Allah'a yakınlaşmak veya uzaklaşmak konusunda belirleyicidir. Bu yüzden Allah asla insanlara zulmetmez, bunu yapan insandır. Akıl ve bilgi yoluyla Allah'ın yarattığı düzeni görmek, ibadet yoluyla Allah'ın büyüklüğünü hissetmek, insanı ona daha da yakınlaştırır. Kur'an, Allah ile insan arasındaki ilişkinin bir sevgi ilişkisi olduğunu vurgular. İnsan, Allah'ın rahmetini hisseder, ona dua eder ve sevgiyle yönelir ve Allah, sevgi ve bağışlama yoluyla insanı kucaklar. Dünya hayatında bilinçli seçimlerle kurulan bu bağ ve yakınlık duygusu, tüm hayatı kolaylaştıran ve anlam veren bir deneyimdir. Jeffrey artık hakikati bulmuş bir ruhtur. Hikayesi tüm insanlara bir ilhamdır. Zira her acı bir dönüşümün başlangıcıdır. Her karanlık bir ışığın habercisidir. Ve her ruh hakikat yolculuğunda yalnızca kendi sınırlarını keşfeder.